en baştan beri Rusya İmparatorluğu Kırım Tatarlarını, Kırım Hanları'nın Müslüman halkını Osmanlı İmparatorluğu'nun buradaki bir uzantısı olarak gördü ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olan her türlü hareketinde, faaliyetinde ve açılan savaşlarında Osmanlı toplumunun otomatik destekçileri olarak telakki etti. Yani her Osmanlı-Rus savaşında Kırım'daki Kırım Tatarları Rusya devleti açısından potansiyel düşmanlar, potansiyel Osmanlı ajanları ve potansiyel Osmanlı 5. koluydu. Bu bakımdan diğer sebeplerin yanı sıra bizzat bu sebepten de bir an evvel oradan temizlenmeleri gereken unsurlar olarak görüldüler. Bu Rusya İmparatorluğu açısından görülen kısım. Diğer tarafa bakalım. Kırım Tatarları gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'na öteden beri büyük yakınlık duyarlardı. Bunun çok mantıki sebepleri var. Birincisi Müslüman olarak. Çok önemli çünkü 19. asra kadar en önemli kimlik belirleyici unsur Müslümanlık. Osmanlı İmparatorluğu da halifenin merkezi ve vatan ve millet duygularının modern manada teşekkül etmediği çağlarda göç etmek adeta dini bir vazife gibi de görülüyor. İkinci sebepten Kırım Tatarları Türk halkı, Türk dili konuşan halk. Sadece Türk dili konuşan halk değil, Osmanlılarla çok uzun yıllar münasebetleri ve teşriki mesailerinden dolayı Osmanlı kültürünün ve Osmanlı Türk dilinin de özellikle çok derine nüfuz etmiş olduğu bir halk. Bu bakımdan Osmanlı kültürüne, Osmanlı diline zaten fevkalade aşina, hatta daha Kırım'dayken entegre olmuş bir topluluk olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve yine şaşırtıcı olmayan bir sebepten, şaşırtıcı olmayan şekilde özellikle Rusya İmparatorluğu'nun baskılarının arttığı ortamda güneydeki din ve dil kardeşleri ne olan sempati daha da arttı. Hiç şüphesiz ki. Fakat hal böyle olmakla birlikte, yani Kırım Tatarlarındaki Osmanlı sempatisi ya da Türkiye sempatisi inkar edilmeyecek boyutlarda olmakla birlikte gerçekte Osmanlıların ister Rus savaşları sırasında, ister öncesinde yahut sonrasında Kırım'da herhangi bir provokasyon hareketine giriştikleri, oradaki Kırım Tatarlarına Rusya'nın aleyhine ayağa kaldırma hareketlerine giriştikleri hemen hemen yok desek yeridir. Yani her ne kadar Rusya devleti Kırım'daki Kırım Tatarlarını otomatik Osmanlı ajanları olarak görse de aslında ne bunu doğrulayacak fiili olaylar oldu, ne de Kırım Tatarlarının zaten böyle bir şeye o zamanki sosyal ve ekonomik durumları itibariyle gücü vardı. Pratik olarak da mümkün değildi. Zaten hakimiyet altındaydılar, zaten ekonomik olarak çökmüş durumdaydılar. Zaten bunu yapacak silaha yahut imkanı kesinlikle sahip değildiler. Aksine her Osmanlı Savaşı sırasında özellikle Rus Kazakları Kırım Tatarlar üzerine gerçekten fiili zulüm tatbik ediyorlardı. Din adamları ve toplum önderleri otomatikman zan altında kalıyorlardı. Yani her ne kadar Kırım Tatarlarının Osmanlı ve genel olarak Türkiye sempatisi bir realite ise de, bu hatta bugüne kadar da açıkça devam eden bir duygu ise de, Kırım Tatarlarının herhangi bir fiili Osmanlılar lehine isyan yahut gerilla hareketi ya da başka bir hareketi normal şartlarda bilinmiyor. Bunun pek az örnekleri var. Bu az örneklerde asıl kuralı değiştirebilecek mahiyette değil.